Çok sevgili YouTube, kaldığımız yerden efendim Hindsight'ta devam ediyoruz. Aşağıda birlikte bir chatimiz sizlere bol selamları var. Annemizle sorunlarımız var. Her şey yerine. Ay şöyle olsaydı böyle olsaydı kısımlarına mı girecek acaba? Biraz daha derin bir oyun. Bir tramvayı anlatıyor en azından. Eğer ki bu tarz videoları beğeniyorsanız efendim lütfen videoyu beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve aşağıdan hem Twitch'e hem bana birer selam çakmayı unutmayın. Dilerseniz çanları da tıklatabilirsiniz. Ay. Anne, baba ve biz. Niye buraya gidemiyorum? Kırık diye mi? Neden ya? Aa. Kırık falan değil mi gidemiyorum ki? Çünkü kırık. Baba. Tamam. Şimdi. Ben baba. Her seferinde anlıyormuş gibi yapıp aslında anlamama bakın. Baba. Anne. You liked documenting holidays and sending pictures back home. We all dressed nicely, posed with our shoulders back. If Dad tried pulling a face, you'd hit him gently and we'd start again. Aha, orada da bir şey var. Neden dokunamıyorum? Cam bakmam gerekiyor ki acaba? Ve işte biz. Allah Allah. Çıkamıyor. CD takacağız ay CD diyorum, plak takacağız, en bayıldığım şey. Of all my memories with Dad, listening to music on the front porch has to be my favorite. I think that's where I got my good taste in music. He even let me try a sip of beer when I was still a kid. Don't tell your mother, he'd say. Türkiye'de genelde tam tersi oluyor ağırlıklı.
Allah adı verdim. Ne olur şu çaydanlıktan nasıl bakacağız? Bakasım da var yani, sana merakımdan kuduruyorum. Acaba şimdi mi sana geçebiliyorum ki ben? Hayır. Burada bir parça yok. Orada da bir parça yok. Burada da bir parça yok. Bir bakayım bir daha. Allah Allah. Parça da yok piyasada. Yandık çıra gibi. Ha, şurada bir şey mi var? Küçük beyaz. Tabii geç bakayım buraya hayatım. You pushed me to get good grades because you knew I was smart. But in my mind, I never knew if I was performing up to your standards. I think that almost made it worse. I wanted a reaction. I wanted your explicit approval. I was desperate for praise. If you didn't tell me you were proud, it meant there wasn't anything to celebrate. Gerçekten öyle oluyor bu arada insan. Hani o sana aferin demedikçe, bu her kimsen yakındaki birisi sana bir şey yapıyorsun ve seni tebrik etmeyince bazı insanlar ne yazık ki çok sorun edebiliyor bunu. Sürekli onay bekliyorsun sonra hayatın boyunca. Ah benim küçük miriciğim mi orada? Aşkım. I remember watching those big monster movies with him as a kid. I was probably too young, but Dad was really into them. I think that's where my fear of moths came from. Dedim. Ana bir sürü kupalar var. Gene geldik cehennemin ta ortasına. Fotoğraf makinesi burada. Bu ne? Sen kimsin?
You brought this back for me after a work trip. You said I would fill one eye in now, set a goal, and fill in the other after I completed it. At the time, it made sense to focus on college. Gözü hep boş kalmış. Sinirlendim. Anahtar buldum bir tane. Buna bak. Büyük bir disiplinle yetiştirilmiş. Anormal bir disiplinle hem de. Bak. Önce beyaz. Ha, sanki çocuk dedi böyle asker. Bilmiyorum, bir çocuğum olsa farklı büyütürdüm galiba. Bilmiyorum, yani kendi zevkleri olsun, kendi fikirleri olsun. Ne sevdiğini, ne istediğini bilsin. Öyle olmasını isterdim. Dad was pretty frugal. I guess it was a trait you both shared. He said he could build a playset instead of buying one. I was his helper. I think I did more damage than anything else, but I brought him lemonade, and that seemed to make up for it. Bilir neyin hayalini kurmak istiyordu da kuramadı. Böyle olunca genelde çocukların hayal kurma kısmını bitirmiş oluyorlar. Babayla olan anılara bir bak yani. Allah aşkına şu kayıp parçayı bulabilir miyim? Yalvarıyorum. Ne olur ya? Ya yazdım. Aha da işte buldum. Deyip yapıştıralım. Dad always had us sit together whenever you weren't working late. It was a nice routine, something to look forward to. Yılmaz mor gülmüş babası. Yani bizi bir çağırsaydın, bir sofra duası etseydik. I liked it when everyone was around. We fell into our roles,
You cooked, I set the table, Dad did the dishes. Evde herkesin görevi var. Çok güzel. Sometimes you'd be away at work for days at a time. Dad and I managed. When the frozen dinners and takeout got old, I started getting more adventurous in the kitchen. Ay sakın bana yemek yapmayı çok seviyordum. Aşçı olmak istiyordum ama senin yüzünden şöyle böyle olduğum gibi bir hikaye getirme ne olur. Bu beni yaralar. Eventually I took over most of the kitchen duties. You didn't always have the time and I was good at it. When I wasn't making mistakes. Bakar mısın şimdi şu? Kırılma sesi geliyor. Tam orada duracağım. Şey kırılıyor orada ama. Hı. Dad was always there to help fix them. We had plans to go to Japan before I went to college. I hadn't been back since I was a kid. I spent an entire summer there with my cousins. We caught beetles and watched fireworks and ate watermelon on the roof. Adana'ya gitmiş olma ihtimali yüzde kaç? Çatıda şey falan yedik diyor çünkü karpuz yedik diyor. It would be a break for everyone, especially you. A second to catch your breath and enjoy the moment. To rediscover what it meant to be carefree. Everyone was excited, but I had to get accepted first. Kabul edildin mi? No one in the family ever had the chance to go to college, so this was big for us. İşte kendi yapamadıklarını çocuğa yaptırma. Things were falling into place. Onun için de çocuğu inanılmaz bir baskıyla yetiştirme. Then everything stopped. Ne oldu? Babayı... Aa! And suddenly I was 7 again. It was the start of summer. Dad and I were outside at night looking for ghosts. He let me hold the flashlight in case he got scared. Maybe I would be a ghost hunter. And then I was 16. He drank beers on the front porch. The record player was loud enough for him to hear from out there. I sat and listened to him talk about the music. Sometimes we sat in silence and stared out at the sky.
pain in my chest hurt. How could I feel so much and so little at the same time? We didn't know what to do. We handled it in different ways. Things went back to normal. Routines started up again. I was angry. I wondered why you looked okay. Çünkü yani sen varsın, hala daha bakması gereken bir çocuk var, geçindirmesi gereken bir ev var ve yalnız ne yazık ki. I didn't know what to make of you. You were so stoic in the wake of his death and it confused me. Where was the pain? Why was I going through it alone? İki şey alabiliyorum. Yo, tek şey alabiliyorum. Plak. Ne alacağım? Babası öldü, evet. I still don't have it figured out. I'm stumbling through it, trying to understand. I know now that grief is constant and always changing. Evet. Yani. Ayağım altımdan kaydı. Yani mutluluğa dair bildiği şeyi çocukluğunda çoğu kez babasıyla yaşamış. Babayı kaybettikten sonra da anneyle ipler kopmuş.
etmiyorum. Rüya. It was overwhelming. I was on autopilot, going through the motions. At some point, I hit a wall. I didn't understand what it was at the time, but I couldn't move past it. I knew education was important to you and Dad, but my heart wasn't in it. I was distracted, confused, angry. Not even a year went by before I dropped out. Güzelim ya. Time passed by while my body continued without me. I avoided your calls. I couldn't tell you I left school. It wasn't any of your business. The weight in my chest grew heavier. Every move was exhausting. When I try to remember this time in my life, Oha, it's birleşmiyor biliyor like there's musun? pieces missing, gaps where there shouldn't be. Zar zor birleşiyor. I found a dishwashing job a while after. I figured I needed something to do, something to focus my energy on. Anything was better than nothing. To my surprise, I liked it. It felt good knowing my work helped the kitchen. One day I was asked to step on the line because we were short-staffed. Edeyim. It didn't take long to realize I was good at it. Being in a completely new kitchen was freeing. I got to create my own identity, my own rules. Who was I, independent of you? Figuring out my place was equal parts exciting and confusing, a new challenge to be faced alone. Sevmiş ya, ben yanıma bunu alacağım.
Yerleşim. I made so many good memories in this kitchen. Böyle tutulur mu piça? You taught me how to hold a knife so I wouldn't cut myself. You gave me confidence in the kitchen. It became muscle memory, like second nature, almost as easy as breathing. Aynı ben de böyleyim. Kas hafızam unutmuyor. O yüzden çok iyi yemek yapıyorum biliyorsunuz ki. Dahiye dönelim, ben bir daha Pelin'i mutfakta yapayım. Nasıl bir görün gününüz. There I was, 6 years old again, trying my best to help you without getting in your way. My first day of jumping on the line, I knew this is what I wanted to do. I practiced at home, put what you taught me to use. The confidence you instilled reminded me I wasn't bad at this. I would get better fast. Özgüven. Şöyle. Şunu alabilir miyim? Ver. Şu alayım. Evet. İşte sanat, işte kanat. Şimdi şurayı da, meyveleri de halledelim. Ah, ne o? Altta bir şey var. Bu ne ya? Ha, grafik hatası bir şey. Ya ne oluyor? Korona midye. Kime güveneceğiz aga? I am. Şöyle. Ay. Ne yazacağız biz? Parlıyor. Ne yazacağız ki biz bunu? Bir deneyelim. Kaçma benden ya. Aa. Kaçıyor bu. Aşağı inmiyor ki. Ama aşağı inmiyor. Bu kadar hareket ediyor.
Larry yazalım. Madem Mary yazamıyorum. Ben de Larry yazarım. Bu konuda bir tık zorluyor bu arada. Niye öyle acaba? Mail. Yazdım. I Mary. You Mary. Be Mary. Slay. Nereye gittin? Laraşu. Ne daha? Ha? Silly. Silly Mary. Silmarillion. Vallahi gerçekten bir türlü memnun edemedik anneyi bu arada. Kadın imkansız memnun olmuyor. İstemiyor yani memnun olmak asla. Lalis. Buradaki tamamen gitti. Her yerden bir şey görebilme potansiyeline sahip olduğum için. Lil Mary yazsak. Şöyle yazsak peki. C harfi yukarı çıksın. Sen de yukarı çık. Olmadı. Ol İzmir'i yazınca da olmadı. Dur sana geri dönerim bekle. Biraz da şuraya kurcuklayayım. Food was so fun when I was a kid. Finding new flavors and textures. An adventure we took together. Badılca. Patlıcan musakka tarifi mi yoksa? My excitement only grew as I got older. I began to explore the possibilities and found myself happy, wanting more. It felt good finding that fire again. It was missing for a long time. Hayatım kendi başına bir isteğin olmamış ki hiçbir zaman. Hiçbir zaman kendi başına bir isteği olmamış yani. Kendi istediği bir şey hiçbir zaman yapmamış ki.
Ay yakışıklı bir adam mı bulacağız acaba ormanda? Ya da güzel bir kadın. Hadi inşallah. Neden olması ki? Olması için hiçbir sebep yok. Hiçbir sebep yok. Can peki bir Beşiktaş yorumu gelir mi şu an? Lazım mı? Hey. Orada yok. Burada da yok. Neyse şuradan çok şüpheleniyorum. Şurada olabilir mi? Nerede ya? Aa buldum. O ne? Matcha latte şeysi Şeyma Subaşı'na vardı bir tek bu. I have this knowledge of our culture, of everything you taught me. What do I do with it all? İyice çırpacağız hayatımı. Ben de Şeyma Subaşı'ndan öyle gördüm. Böyle çırpınca daha iyi oluyormuş öyle diyordu. Şöyle iyice çırpalım. Çırp çırp çırp. Çırp 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 çırp. Ya gerçek Material Girl'ler bunun Şeyma Subaşı'ndan sonra meşhur olduğunu bilirler. Matcha latte. It's intimidating. Is this how you felt too, when you were teaching me? Were you worried about losing yourself? That no one would remember what your mother taught you? Çek diyor yine. Evi toparlıyoruz. Komple. You were very particular about the process of cooking. There wasn't room for creativity. A recipe had to be followed. The gyoza had to be folded a certain way. Ne ya? Ya ne var anne ya? Al koydum. Ay buraya koyacağım. Şuraya ya da. Hiç de beğenmedim böyle. Hiç mutlu değilim şu an. Beğenmedim ya. Daha gelmedi gözüme açıkçası. Benim dizdiğim daha iyiydi bana That kalırsa. mindset, that need for perfection is what I retained. Keep a tidy workstation and kitchen, clean as you go. Ya arkada babiş gözüktü ya. Gözükmesin babası bu kızın.
When I got older, you started working more. We spent less time cooking together. But I was determined to keep it up. Into my 20s, this drive for perfection became everything. It consumed me. It gave me a sense of control. After many late nights, being the last in the kitchen, that dedication took me to the top. Şimdi sen de başkalarını mı haraslamaya başladın? Ha? Adam mı oldun başımıza? Hayırdır? Ne oldu? Bana bak, işçiyi mi araslıyorsun? Anası kılıklı. Madem diklenecek anana diklenseydin. Tövbe tövbe, beni delirtme. Orada bir şey oluyor. As I opened each cabinet, clearing out the contents, everything started to hit me. My hard work paid off. I was the one giving orders, creating dishes, curating entire menus. I had control and creativity to do what I wanted. People started to notice. They came from everywhere. Critics started talking about us. The more we got noticed, the harder I worked. The rush was amazing. I was so busy. It left little time for you. Sometimes we'd grab lunch, but I thought that I needed to show you the result of all my hard work, to show you what I built for myself. En korktuğu kişiye dönüşü. That led to finding the right place to open my own restaurant. To be my own boss. Yani şöyle, annesi de çok çalıştığı için ona zaman ayıramıyordu. Oyuna başladığımız yerdindeyiz. None of it mattered anymore. Hangisini alalım? Benim çok eldiveni alasım var ama. Eldiven alacağım ya.
Eldiven alasım geldi, ne bileyim. Ama değiştirebiliyorum. Ödünç ışık. Niye acaba son bölünmüş gibi sezdim bunu? I'm not sure I'm ready to go through your things. It doesn't feel right, intruding on your space like this. Ay, ne bulacağız şimdi? Aa, baba da gitti, ana da. You worked a lot. Ya sanki böyle At bizi one point it seemed bıçaklayacak. like your job took over the life you built. Your work followed you home and never left. Sanki bir şey bulacağız ve bizi bıçaklayacak gibi hissediyorum. Creeping into weekends or late nights after dinner. Sometimes I'd still be awake when she came home late at night. I'd hear the door open and shut, and her quiet footsteps creep past my bedroom. What did you want out of it? The long hours, the hard work away from home. What did it give you? Ona bir hayat vermişti, sana belki bir hayat vermiştir. Abi manyaklaşma sen de şimdi. Aa, kadın aç mı kalsaydı? Aç mı Maybe it kalaydı? was the routine. Each day was different, but there were always elements that could be controlled, especially at home. Even after Dad died, you stuck to this pattern. Bismillah. Yavrum şimdi çocuk okutmak da çok kolay bir şey değil yani. Çocuk büyütmekte, onun konforunu sağlamak da öyle çok basit bir şey değil. Kusura bakma yani, sen de bir noktaya kadar. Bir noktaya kadar şey düşünebiliyorum. Bak babişi ne işle meşguldü. We talked about going to Japan together. It had been a long time since we'd gone back. It'd be different this time. We'd create new memories as adults.
I can't believe you actually bought plane tickets. Almış annesi bilet Japonya'ya gideriz diye. But I was scared of leaving my work behind. Everything would fall apart if I left. I tried to tell you, and you just nodded. Sen çalışırken ne kadar çok şeyi kaçırıyoruz. Sometimes I'd forget holidays. It was late into the night before I'd call. Bu beni etkiler. If I called at all. I can't do it. The longer I'm here, the more I think about you. The what ifs, the things I can't change about us. I created an idea of the kind of person you were, but I never stopped to ask if that was you. Time didn't fail us. I did. I need to go. All at once, I saw my future laid out in front of me. I'd fly back to open the restaurant. Bu ne abi? I'd Anksiyete achieve krizi. everything I hoped to accomplish. Years would pass and I'd be there, night after night. I'd come home late one night and wonder how things could have been different. Nothing I've accomplished will matter in the end if I run away from the loss of you. It's not too late. Bu ne? Bu ne? Are these yours? Resim çizmeyi mi seviyormuş? How did I never know? What other parts of your life was I oblivious about? Hiç sormadık ki, nasıl bileceğiz? Hiçbir kere bile sormadık ki. Who were you when I wasn't watching? When you were all alone? I wish I could have known you more as a person.
It's hard to picture the leap you took to get here. Al One of işte. the biggest decisions of your life. I bet it was exciting and terrifying. You set foot here and tried to find solid ground so I would have my footing when I ventured on my own. I didn't think you actually kept these. Why do we keep things from each other? The pride we felt, the love we held. Dobarlanın. Çabuk herkes dobarlansın. Ben duygusal bir insanım arkadaşlar. Ben hemen ağlarım. Kimse kusura. I always thought you didn't care, but you did. I couldn't see it at the time. It was hard on you when I left. I was too absorbed in myself to notice. You used to wear this all the time. A gift from Dad, I think. You loved it. You wore it a lot, especially on business. You wanted me to have it after Dad died, but I didn't want it. It was too soon. I didn't want anything that reminded me of him. It took a long time to understand that it was your way of reaching out, of helping me keep a part of him. It tore you apart too, but you managed to hide it under the surface. Bana bunu yapmayacak. Yukarıda gitmiş ağlamış ağlamış aşağıymış çiçek sulamış. Yukarıda gitmiş.
Kolyesine You were baka trying to baka be strong. ağlamış. For both of us. Abi verme müziği ya. Yapma bana bunu ya. Hangisini alayım ben şimdi? Resim çizmeyi çok severmiş. Ben boya şeysini alacağım. Öldüm. Kore'yi zaten alıyoruz. It may be too late to make things right with you, but I need to finish this out. It's the least I can do. Öldü. Nasıl düzelteceğiz? Öldü ki. Ama çıkarsın. Bittim ya, böyle bir şey olabilir mi? Ama hadi gidelim ya. Bitirelim bu çileyi. I've been running away from the things I can't control my entire life. Kim bu, ben mi? Ben de kontrol edemedim, Parts of my şeylerden life kaçarım. feel like they've been frozen in time, waiting to be played over and over again in my mind. I'm still that little kid. The seagulls are still flying overhead. I can still taste the salt water in my mouth. Ama burada beni yine yaktın. Yaktın. Yine beni yaktın. Göremiyorum neye basacağım be. Gözüm kör oldu gibi. Ay Allah'ım, mahvoldum ya Rabbim. Ben bitti Allah. Vallahi yaktı böpüşüm. Babam da gitti zaten. I'm 13 again and upset you missed that night. You tried to explain yourself, but I wouldn't listen. I couldn't. Seçtiğim şeylere göre şu anda neler olduğunu görüyoruz da ben yani bilmiyorum nasıl kaldıracağız bugünü.
Ben yayın çıkışı kendimi beyaz şarap açar oturur ağlarım arkadaşlar, kimse kusura. I can still see myself on that bench. I felt everything and nothing all at once. I didn't know how to handle Dad being gone. I looked to you as my guide to grief, but you were stoic. It confused me, angered me, left a grudge. Niye ağladın? Zevkten kardeşim. Keyiften ağladık. Keyiften tükendik hep beraber burada bu kadar insan. When I got news you were gone, it was like my body moved without me. I left the phone and went back to work, like nothing had changed. I couldn't help but picture myself leaving. I wasn't ready to confront it. Ay çok üzgünüm ya. Ayrıca biz ağlamadık, tamam mı? What does life look like when we come to terms with the past? How do I make that work? Maybe I'm not supposed to know. Git artık. Bizi bitirdin, git. Ah. Ne o bak.
decided to use those tickets. Uçak düştü deme bana. Kelebek gitsin. I'm hoping to get to know you better. Who you were. Where you came from. When I go back home, I'll have these pieces of my past waiting for me. Reminders of the good and bad. But I'll also be carrying them with me, wherever I go, ingrained in my bones. Allah'ım döndüreceğim. Bu kalmadı. Döndüremiyorum. YouTube. İşte yine ağladım. İşte yine becerdik. Yayında ve yapımda emeği geçen Annapurna'ya çok teşekkür ediyorum. Biz Twitch'te sizleri bol bol öpüyoruz. Kendinize dikkat ediyorsunuz. Bay bay.